Herkese merhaba arkadaşlar. Nazmışım Bebekler adlı kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bebeğimizin ikinci bölümündeyiz. Buna başlamadan önce yorumlu kısmına renklerin kodlarını istemişsiniz. Biliyorsunuz açıklama bölümüne her zaman yazıyorum. Fakat bu seferki iplerim ihraç ipleri, kotonlar. Gördüğünüz gibi dokusu çok güzel. Ve sadece üzerinde aldığım yerin Işıl Tuhafiye İstanbul telefon numarası burası, bu şekilde üzerinde bir kod yok. İhraç olduğu için bunlar sarılıyor. 50 gram istiyorsanız 50 gram sarıyorlar. 100 gram istiyorsanız da 100 gram tenleri sarıyor makinede. O yüzden kodlarını veremedim arkadaşlar. Telefon numarası da bu şekilde. Buradan bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen bebeğimizi örmeye devam edelim. En son bu şekil çorabını örmüştük ve içeriden şimdi ten rengine geçeceğimiz zemini hazırlayacağız. Buradan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önce böyle arkadan örüyorduk. Eski takipçilerim biliyor, bu şekil örüyorduk. Böyle bana göre zor değil ama şimdi yeni başlayanlara zor olacağı için iç kısımdan öreceğim. Size de öyle paylaşacağım. Şimdi burada kalmıştık tığımız ve bu şekilde döndürüyoruz. Çorabımızın iç kısmından öreceğiz. Hemen oyamızın dibinden. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Arkadan tığımı geçirdim ve sık iğne yaptım. Birinci sık iğnemiz. Hemen tekrar yanındaki sık iğneden devam ediyorum. İkinciyi, üçüncüyü, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve en son 21. 21.yi de ilk yaptığıma batarak ilmek kaydırarak 21.yi de bu şekil tamamladım. Bir zincir çektim ve ipimi kestim arkadaşlar. Evet, bu şekilde burası bizim şu an ten rengini öreceğimiz yer. Buraya zemin hazırlamış olduk. Evet, burası bizim 20. sıramızdı. Şimdi artık bu bölümde yazılışlarına artık siz aynı şekilde devam edin arkadaşlar. Her söylediğim sırayı anlattığım şekilde yazın veya sizin anlayacağınız şekilde yazın. İlla ki öyle terimleri yazmanıza, X ve yazmanıza gerek yok. Sadece o daha kolayınıza gelsin diye, uğraşmayın diye. Ama sizin anlayacağınız şekilde de yazabilirsiniz. Önemli olan sizin nasıl anladığınız. Şimdi içerisine taban keseceğiz. Böyle bacağımız muntazam dursun.
bebeğimiz koyduğumuzda böyle bir yere düz bassın diye içine böyle ister yoğurt kabından ister peynir veya dondurma, ya, bu şekil bir plastik olacak herhangi bir malzemeyle keseceğiz. Bunu da tabanımızı koyuyoruz kabımızın üzerine ve çiziyoruz. Ben bir taneyi bu şekilde çizmiştim. Şimdi ikinciyi çizeceğim. İçine 2 tane koydum arkadaşlar. Daha böyle kalın, sert olmasını istiyorum. O yüzden 2 tane keseceğim. Bazı kapaklar zaten cansız oluyor zaten. O yüzden size tavsiyem 2 tane kesmeniz. Şimdi onun üzerine koydum. Önce bir çiziyorum. Ve makasımla da üzerinden giderek kesiyoruz. Şuradan bir çıkaralım. Evet. Şimdi bakalım ikisi de aynı mı? Ara ara bakın kendi şeyinize göre arkadaşlar. Şu şekil koyduğumuzda aynı. Şimdi bunu buraya yerleştirelim. Ayağımızın içerisine güzelce şekil verelim. Evet, tabanımızı içine koyduk. Ve şimdi elyafla doldurmaya geldi. Ve amigurumide en önemli detay olmazsa olmazı güzel doldurmadır arkadaşlar. İstediğiniz kadar sayılarınız tam olsun, muntazam olsun örgünüz. Güzel doldurmazsanız oyuncağınız güzel görünmez. Yanlış bile yapsanız güzel doldurarak bu hatalarınız kaybolur. Ben daha önce de anlatmıştım. Bir arkadaşımın tabanı yeni öğrendiği zamanlar çok yanlışları vardı ayağında ve onu ben güzel doldurarak benim ördüğümle karşılaştırdığınızda aynı oldu. Dediğim gibi doldurarak bakın parmağımla burun kısmına doğru itiyorum. Burayı sıkılaştırıyorum. Böyle yumuşacık olmayacak, gayet sert olacak. Çünkü zamanla bırakacak kendini elyaf. Yumuşacık olacak. Bunda bebekler, çocuklarımız çok hoşlanmayacaktır. Görünüş de hoş olmuyor. Evet, güzelce dolduruyoruz. Evet, özellikle bu makas ucu benim çok işime yarıyor. Elyafı böyle pusturuyorum. Sıkılaştırıyorum. Sadece hani doldurup yetmiyor. O zaman elyaf yukarı tekrar geri veriyor. Onunla sıkılaşması için bir makas ucu veya başka bir neyinize kolay geliyorsa onunla böyle sıkılaştırın arkadaşlar. Bakın güzelce doldurdum. Ama deliklerini açacak kadar değil. Deliklerini açtığınız zaman bırakacaksınız. Zaten sıkı ördüğüm için gördüğünüz gibi aynı ayarda duruyor. Aslında bayağı sıkış doldurdum. Bu örüşten kaynaklanıyor. Ne kadar sıkı örerseniz o kadar güzel olur. Normal ördüğünüzde o deliklenmeler elinizin gevşek olduğunu gösterir. O zaman tığınızı bir tık inceltin. Mesela 2.20 ile örüyorum ben. Siz 2 ile örebilirsiniz. Eliniz bolsa. Evet. Şimdi devam edeceğim artık örmeme.
Evet, 21. sıradan devam ediyoruz. Ve ten rengi ipimizi aldık. Yine bir tane sabitleme zinciri yapıyoruz. Evet, ipimi sabitledim. Ve ayağımın arka ortadan başlayacağım. Yani sıra başım burasıydı. Öne doğru kaydığı için ben öne doğru kaymasını istemiyorum. Tam arka ortadan başlıyorum. İç kısımdan. 20. sıramızda iç kısımdan örmüştük. Oraya ten yeri ipimizin yerini hazırlamıştık. Ve buralara sık iğne yapacağız. Evet, bir tane ördüm ve toplam 21 tane sık iğne öreceğim. Birinci yaptık. 2 3 4 5 6 18 19 20 ve 21. Evet, 21 tane sık iğne yaptık. Burası zaten 21. sıramız. Şimdi ilk başladığımızın içine batarak ikinci sıramıza devam edeceğiz. İpimi de araya koyalım. Sabitlemek için yerimizi tam deminki başladığımızın içine batarak buradan devam ediyoruz. Sıkı yapalım ki belli olmasın. İkinci sıraya geçişimizi yaptık. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar toplam burası aynı yer. Toplamda 26 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz öreceğiz arkadaşlar. Sayalım şu şekilde de. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 sıra. Şimdi buradan örmeye devam edeceğim. Evet, örgülerimizin yani bebeklerimizin güzel bir dolgu yapmak için arkadaşlar her örüşte az az ördük mesela. Şimdi burada bıraktım. Bu boşluğu dolduracağım. Bunları sık sık doldurma işlemini yapmalıyız. Sonra mesela uzun örüp sonra hepsini yaptığınızda bu boşluklar olacaktır. Her yere eşit sıkılayamayacağız o zaman. Şöyle güzel sıkılayalım. El yapımızı. Bunlara dikkat edelim. İyice dolduruyorum. Bu kısımla da böyle tekrardan sıkılıyorum el yapımı. Ve tekrar örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi her biraz örmede bacaklarımızı dolduracağız. Bakın ne kadar makasla ezince ne kadar azaldı. Evet arkadaşlar 26 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne bacağımızı ten rengini bitirdik. Sıra başım benim burada ipi. Bunu her sıra araya koymaya gerek duymadım. Düz ördüğüm için. Bununla bakın şu an sıra başını nasıl bulduğumu. Burada ipimiz. Bunun devamını takip ediyoruz. Burası bizim gördüğünüz gibi sıra başımız yana sağa doğru kaymakta. Çünkü döne döne örüyoruz. Ördükçe örgümüz sağa kaymakta. Şöyle de bir çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi düz oluyor. İşte ipimi buradan çekeceğim ve sıra başıma
koyacağım. Şimdi sıra başımız burası. Buradan artık beyaza geçeceğiz. İç çamaşır rengimize. Aynı bu şekilde. Güzel bir görüntü olması için geçiş yerimizin 2 sıra sık iğne örüyorum. 1 2 sıra başından sonra 2 tane fazla ördüm. Üçüncüyü de ilmek kaydırıyorum. Yani CC yapıyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi beyaza geçeceğiz. Evet, yine bir tane sabitleme zinciri yapıyoruz. Şöyle bir ipimi döndürdüm ve bir tane ipimi sabitledim bir zincirle. Bunu saymıyoruz zaten her zaman. Bu sabitlenmiş oldu. Ayağımızın da başlangıç yerimiz, ipimiz burada. Burası. Ve şu an 47. sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Notlarınıza düşerken 47. sıra yazıyorsunuz. Ve işte 2 sıra fazla örmüştük ki buradan devam etmeyeceğiz. İşaretli olduğumuz yerden devam ediyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane derken buradan başlıyorum. Normal sıkı. Çok sıkı yapmayalım, zor oluyor çünkü. Sıra sonuna kadar hepsini yine tek batıyoruz. 2 3 Şu ipimi de arada yürüteceğim. Bakın şu şekil tutarak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şu ipi de yine araya arada yürüteceğim. 17 18 19 20 ve 21. Evet, sıra sonumuza geldik. Gördüğünüz gibi burada bir düz bir görüntü. Şu an belli olmuyor ama yukarı çıktıkça şurası arkadaşlar, görüntümüz düz olması için, kaba durmaması için daha önce bir ilmek kaydırıp bir zincir yukarı çıkıyorduk. Orada bir kabalık oluyordu ve onu yok etmek için böyle bir teknik uyguluyoruz şimdi. Onu beğenmemiştim. Yeni bir teknik öğrendim. Şimdi arkadaşlar artık sıra başımıza geldik. 47 bitti. 48'deyiz. İlk başladığımızın ilmeğimizin üzerine batıyoruz. İpimi de şöyle bu tarafa alayım. Sıra başımı. Evet, 48'de devam ediyoruz. Şimdi 2 tane yanlarda arttıracağız. Bunun için 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 tane sık iğne yaptım. Hepsine tek battık. Bir tane arttırıyoruz. Yani 2 tane sık iğne yaptık bir ilmeğin içine ve artmış oldu. Şimdi 11 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Son kalan sık iğneme de çift batıyorum. Ve 2 tane yanlarda arttırarak biraz tam şuramın bacak boyumuzu birazcık ne yapıyoruz? Genişletiyoruz. Evet, 2 tane arttırdık ve sayımız 23 oldu. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, arttırmamızdan sonra şuradaki arttırma 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Biri burada arttırmanın, biri diğer yanda. 2 yanda arttırmıştık. Şimdi yine 2 yanda arttırmamız var. Ve 52. sıramızdayız. Tekrar 9 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 tane hepsine tek battık. Bir tane çift yapıyoruz. 1, 2. Çift yaptık arkadaşlar. Arttırdık. Şimdi 12 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane her birine tek sık iğne yaptık. Ve son kalan sık iğnemize yine çift batıyoruz. Arttırma yaptık. 2 tane 2 yanlarını arttırdık ve sayımız 25 oldu. Şimdi bundan sonra 53 ve 54. sıralarımızı düz öreceğiz. Yani 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Evet, 2 sıra düz ördük arkadaşlar ve bacağımızı birinciyi bitirdik. Birinciyi ilmek kaydırarak bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi buradaki pijama görüntüsünü vereceğiz. İkinci bacağı da aynı şekilde örüyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan. İkinci bacağımızda koparmıyoruz ipimizi. İki bacağımızı birleştireceğiz. Ondan önce şimdi buradaki pijama görüntümüzü yani fırfırımızı yapacağız. Hemen bir tane sabitleme zinciri yapalım. İpimizi biraz uzun bırakacağız. Çok kısa olmasın, şöyle kısa olmasın. Şöyle birazcık uzun olsun. Çünkü arkadan birbirine bağlayacağız. Evet, bir tane bu şekilde ipimizi sabitledik. Şimdi ben birinci bacağı yaptım. İkinciyi yapacağım. Aynı şekilde ipimi de çıkarayım. Tam ortadan bacağımın şöyle tam ortaya gelen yerine bakın beyazdan giriyorum ve tenden çıkıyorum. Tam beyaz ve tenin arası. Şöyle tam odaklayalım. Evet, bu şekilde ipimi tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Yine aynı şekilde
içinden geçerek ördük. 1, 2, 3. Hemen yanındaki sık iğnemizi iki beyaz ve tenin arasından giriyoruz. Ve sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3. Yeniden sırayla her bir sık iğnemizi dışarıdan örmüş oluyoruz şu an. Dışarıdan üzerine örmüş oluyoruz. 2, 3. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Zincir. Yanındakine sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra sonuma geldim ve hepsine fırfırlarımı yaptım. Şimdi ipimi bağlayacak kadar şöyle uzun kesiyorum. Evet, bu şekilde. Bunları şimdi içeriye çekeceğiz. Tığımı bacağımın içinden geçiriyorum. Arkadaki şöyle orta bir noktadan iplerimizi içeriye çekiyoruz. Yine aynı noktadan içeriye çektim. Şimdi bunu içeride 2 defa veya 3 defa birbirlerine bağlıyoruz. 2 kere bağladım ben. Evet, bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi fırfırımız tamamlandı. Şöyle bu yaptığımızda tatlı bir görüntü oldu. Evet, şimdi arkadaşlar bacağımızı devam ediyoruz. 2 bacağımızı ekleyeceğiz. Evet, bacaklarımızı devam ediyoruz. Kaldığımız yerden şimdi işaretlerimiz burasıydı, sıra başımız. Buradan arkası burası, ayağımızın arka tarafı. 12 tane sık iğne örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası bizim bacağımızın şöyle katladığımızda tam ortası. Yerimizi bu şekil belirliyoruz. Bebek oyuncakları örerken. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer ayağımı, bacağımı alıyorum. Onun da yine tam ortasını şu şekil katlayarak düz bir şekilde koyuyorum. Ve katladığımda tam ortaya gelen noktam burası. Ve oraya batarak sık iğne ile bacağımızı, bak ters oldu, gördünüz, ters. İlk defa başıma geliyor. Diğer ki o zaman diğer tarafmış. Hayatımda ilk defa başıma geliyor. Şöyle çevireceğim. Evet, çevirdim ve tam orta noktam. Şöyle dümdüz koyalım. Evet, burası. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 4 zincirle ekledik. Şimdi
sıra sonuna kadar hepsine yine tek batıyoruz. Arkadaki ipi de içinden yürütüyorum. Evet, sıra sonumuza gelmeden önce zincir bacağımızı eklediğimiz zincirin üzerine geliyoruz. Yani şurayı orada zincirle birleştirmiştik ve buraya kadar hepsine tek battık bacağımızın. Düz ördük yani ve zincirin olduğu yere geldik. Şimdi zincirimizin 4 taneydi. Hepsine tek batacağız. Ondan önce şuraya da bir tane daha batacağım arkadaşlar. Orada bir delik olmasın diye. Zincirin başladığı yere. Ona da bir tane daha battım. Ve zincirlerimin içerisine birer sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi yine aşağı karşıya geçerken aynı yere batacağım buraya. Delik olmaması için görüntüsünde doldurduğumuzda açılıyor çünkü. Ve tekrar hepsine tek batıyorum. Hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz artık. Evet, sıra başıma geldim arkadaşlar. Ve buradaki şu an toplam sayımız 60 oldu. Buradan şimdi diğer zincirimizin üzerini de bu tarafı da öreceğiz. Oraya kadar hepsine tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane bacağımı ördüm. Şimdi zincirin üzerine geldim. Yani bu tarafı, zincirimizin bir tarafını ördük. Bu taraftan da şimdi öreceğiz. 4 tane. 1 2 3 Evet, bu tarafını da ördük arkadaşlar. Ben bundan sonra sıra başımı buraya alacağım. Çünkü saydığımızda artık buradan doğru daha rahat saymak için birleştirdiğiniz yerden bu ipimi buradan alıyorum ve bu araya koyuyoruz. Şimdi beraber sayalım bir daha. Kaç tane ilmeğimiz oldu diye. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59 ve 60. 60 oldu arkadaşlar. Sizin de sayılarınız umarım aynı tutar. Evet, şimdi bundan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, videomun sonuna geldim arkadaşlar.
Şimdi bundan sonra 10 sıra düz öreceğiz ve orada 3. bölümle devam edeceğiz. Şimdi bu bölümde bu şekil bitirmiş olduk. 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.